Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Doğa ve Firaz arasında bir ilişki görmeyelim diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti ile ilgili en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimiz sezona heyecanlı bir giriş yaptı ve şimdiden gelecek bölümde nelerin yaşanacağını merakla beklemeye başladık. Ünal ailesinin dağılışı, Asil'in tehlikeli ve karizmatik gelişi, Işıl'ın sinsice ördüğü planlar derken bu sezon önceki sezonlardan farklı olarak çok daha entrikalı, çok daha kaoslu olacağı benziyor. İlk başlığımız Işıl Doğa attı. Işıl, Doğan'ın eski kırılgan noktalarını çok iyi okuyan, duygusal boşluklarını lehine çevirme konusunda tecrübeli bir karakter. Yeni bölümde de stratejisini sertleştirerek sürdürecek. Doğayı küçük görünüp büyük sonuçlar doğuracak anlık tepkilere zorlamaya çalışacak. Işıl'ın taktiği basit görünüyor. Önce Doğan'ın zihninde görülmeme hissini büyütmek, ardından hak ettiğini geri alma fikrini parlatmak. Bu iki duygu aynı potada birleştiğinde Doğan'ın dikkatini Fatih'ten uzaklaştırıp Firaz'a yakınlaştırmak isteyecek. Doğa Fatih ekseni bölümün nabzını belirlemeye devam edecek. Fatih'in işkolik halleri, şirket içindeki güç savaşı ve Asil'le yaşadığı gerilim onu ister istemez aileden uzaklaştırıyor. Yine de Fatih'in kalbinde Doğa'ya ayırdığı telafi alanı var. Küçük ama anlamlı jestler görebiliriz. Doğru zamanda kurulan birkaç dürüst cümle, evin içinde basit ama samimi bir sürpriz, Doğan'ın haklı kaygılarını duyduğunu gösteren net bir tavır. Fakat jestler yetmez, güven birikim ister. Fatih'in asıl sınavı işteki hırsı olacak. Gelelim izleyici cephesinde en çok konuşulan meseleye. Doğa ve Firaz arasında bir ilişki ihtimali. Net konuşalım. Kitlenin büyük bir kısmı bu hatta sıcak bakmıyor. Doğa geçmişte aldatılmanın yıkıcı etkisini yaşadı ve buna rağmen onurunu korudu. Firaz ise ilk sezonda Nursema'ya olan derin duygularıyla aşk adamı imajını kalplere kazıdı. Bu iki karakterin yasak hisler üzerinden birbirine yazılması her ikisinin de yıllarca inşa ettiği değeri aşındırır. Ayrıca bu tür bir sapma Nursema Firaz hattında onarılmaz yaralar açar. Nursema cephesi ayrı bir derinlik taşıyor. Annesi Pembe'yi kaybetmesi ve ardından abisi Mustafa'nın yaşadıkları Nursema'yı farkında olmadan Pembe'ye benzer bir denetim korumacılık çizgisine itti. Yeni bölümde bu farkındalığın sonuçlarını daha net görebiliriz. Nursema'nın en büyük sınavı şu: seven ama boğmayan, koruyan ama kısıtlamayan bir denge tutturmak. Bu denge korundukça Firaz'la aralarındaki mesafe de zamanla kapanacaktır. Yine de zaman vurgusu önemli. Hızlı bir barış yerine yavaş ve sahici bir onarım bekliyorum. Şimdi Asil'e geçelim. Asil hikayeye hızlı, keskin ve kontrollü girdi. Kurnaz demek yetmez. Aynı zamanda sabırlı, hesapçı ve gerektiğinde görünmez olmayı bilen biri. Fatih'le arasındaki mücadele sadece karlılık ve pay oranlarından ibaret değil, alan ve itibar savaşı. Asil'in en tehlikeli yanı rakibini kendi gündemine hapsedilmesi. Fatih, Asil'i alt etmek fikrine kapıldıkça körleşebilir. Doğayı, ailesini ve ortak aklı ikinci plana atabilir. Bu nedenle Fatih'in atacağı her adımın arkasında bir neden sorgulaması gerekiyor. Ömer ve Kıvılcım. Bu ikili için yeni bölüm hem yumuşak hem sert geçişlerin bir arada olacağı bir etap gibi görünüyor. Kıvılcım zor bir hamilelik ve korku dolu gecenin ardından bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Annelik ona güç ve hassasiyet verdi. Ömer'deki babalık duygusu da aynı ölçüde görünür. Fakat Kıvılcım yaşananların sorumlusu olarak Ünal ailesini görüyor ve bunda haksız sayılmaz. Ya ailem ya ben çizgisi bu sezon sık sık hatırlatılacak. Ömer bu ikilemde tercihini netleştirdikçe dış baskıları bir kenara bırakıp seçimini Kıvılcım'dan yana yapacak. Ancak bu süreçte Ömer de hiç beklemediği olaylar yaşayacak ve yaşadıklarının ardından Ömer'in karakteri tamamen değişebilir. Ünal ailesinin dağınık hali hikayenin genel atmosferini belirliyor. Evin bir zamanlar sembolize ettiği güçlü ama kırılgan yapı yerini dağılmış ama yeniden toparlanma ihtimali olan bir duyguya bıraktı. Bu zemin senaryo için bereketli. Kim evi tekrar kurmaya çalışacak, kim bu dağınıklığı fırsata çevirecek. Asil'in planları, Fatih'in acele kararları ve Pembe'nin yokluğunun bıraktığı boşluk ailenin her köşesinde yeni gerilimler yaratıyor. İzlerken küçük anlara dikkat etmekte fayda var. Bir bakış ya da söylenen küçük bir söz. Firaz'ın kişisel hattına ayrı bir parantez. Firaz duygularını saklamayan ama duygularına da mahkum olmayan bir profil çizdi. Yeni bölümde çevresinden gelen baskıya rağmen
iç dengesini korumaya çalıştığını görebiliriz. Nursema ile mesafe onu kırsa bile kolay çözümler yerine doğru çözümü aramak isteyecektir. Doğayla aynı sahaya düşse bile bu sahada kalıcılaşmama iradesi gösterebilir. Çünkü bilir ki bir anlık yakınlık uzun süreli güveni yakar. Onu özel kılan tam da bu ölçü duygusu. Peki Doğa ne yapacak? Doğanın gücü yara alsa da ayağa kalkabilmesinde. Işıl'ın fısıltılarına rağmen kendi kalbinin sesini duymak, Fatih'in hatalarına rağmen emek verilmiş bir yuvayı kolay harcamamak ama aynı zamanda kendi sınırlarına sahip çıkmak. Doğa için kırmızı çizgiler net. Saygı, şeffaflık, hakkaniyet. Bu üçü yerinde durdukça Doğa dengeyi bulur. Işıl'ın planı başarıya ulaşsa bile etkisi kısa sürer. Çünkü Doğa kendi olmayı bilen biri. Işıl'a yeniden dönersek, onu tek boyutlu bir kötü olarak okumak kolay ama eksik. Işıl, başkalarının zayıf anlarından enerji devşiren, karmaşayı araçsallaştıran biri. Yeni bölümde Doğan'ın güven duygusunu kemirmek, Fatih'in aklını dağıtmak ve Nursema Firaz hattında belirsizliği büyütmek için birden fazla hamle yapabilir. Fakat zeki hamleler kadar zeki karşı hamleler de olur. Küçük bir çelişki, yanlış kişiye giden bir mesaj, zamanlaması bozuk bir buluşma. Bazen tek bir detay bütün oyunu bozar. Asil Fatih cephesinde beklediğim bir başka detay da üçüncü bir aktörün görünmeden denkleme girmesi. Bu bir ortak, eski bir dost ya da görünmez bir denetçi olabilir. Asil'in planları ne kadar kusursuz görünse de dışarıdan gelecek küçük bir müdahale hesapları alt üst edebilir. Fatih doğru kişiye kulak verirse süreci lehine çevirebilir. Egosuna yenik düşerse kaybeder. Anahtar kelime yine ölçü. Ölçüsüz hız, ölçüsüz risk ve ölçüsüz güven. Üçü de tehlikeli. Ve şimdi güzel bir haber. Çimen geri dönüyor. İkinci sezon sonunda yurt dışına uğurladığımız Çimen, yeni sezonun 5. bölümüyle hikayeye yeniden dahil olacak. Bu dönüş evin ritmini değiştirecek. Yokluğunda biriken sırlar, kırgınlıklar ve yarım kalmış konuşmalar var. Çimen tam da bu fay hatlarının üzerine basacak. İlk etapta yabancılık çekebilir. Benim bıraktığım ev bu değildi duygusuna kapılabilir. Fakat hızlı adaptasyonu ve keskin sezgileriyle kısa sürede merkezde bir konuma yerleşmesi şaşırtmaz. Onun gelişi dizimizdeki birçok dengeyi değiştirecektir. Ve senaristler Çimen için yeni bir hikaye hazırlığında olacaktır. Özetle yeni bölüm, Işıl'ın oyunlarını hızlandırdığı, Doğan'ın iç pusulasını yeniden kalibre ettiği, Fatih'in güç arayışında daha riskli sularda seyrettiği, Nursema ve Firaz'ın sabırla orta yol aradığı ve Asil'in gölgesinin büyüdüğü bir bölüm olacak gibi duruyor. Kaosun dozu artsa da umut kırıntıları eksik olmayacak. İzlerken karakterlerin bir cümlesine, bir bakışına, bir kapı eşiğinde durup nefes alışına dikkat edin. Çoğu zaman büyük kırılmalar o küçük anlarda başlar.